Madde almak için gittiğim kişi ayağa kalktı. Bir anda bıçak çekti, bıçağı boğazıma dayadı. Bıçak boğazımda, şehadet getiriyorum içimden. Abi bıçağı çekti, tam ben buna dayan, dur dedi. Ağlamaya başladı abi. Balkona çıktım abi. Daha 13-14 yaşlarındayım. İlk sentetik esrar içtiğimde. Bir baktım abi, o zamanlar zemin katta oturuyorduk. Evin aşağısı bir anda denize dönüştü. Denizi görüyorum ama. Harbi görüyorum. O zaman halüsinasyon görüyorum. Zemin kattayız zaten. Atlasam en fazla bacağım kırılır. Ben bacağımı attım. Hop yüzeceğim, bekleyin geliyorum dedim. Aşağıda da insanlar yüzüyor. Yazlık böyle tatil gibi. Pat. Bak 9 gün boyunca gram uyku yok. Hiç uyumamışım. Kapıyı kapattım. Çektim malzemenin aparattan bir duman daha koydum. Yatağa şöyle uzandım. Kapıyı kapanır kapanmaz kapının içinden 3 tane siyah köpek bana doğru geliyor. Kafamı duvara çevirdim abi. Duvarda siyah örümcek sürüsü geziyor duvarda. Dedim ne yapacağım? Kafamı bu sefer yastığın içine bastım. Yastığın içinden canavarlar böyle yüzüme saldırıyor. Bir hafta yataktan çıkıp ayağımı yere basamadığım dönemler oldu abi. Bir insan emekliye lavaboya gider mi, affedersiniz ya? Emekliye yemek yemeye gider mi? İşte uyuşturucu denen illet insanı hiç yapmam dediğin, olmaz dediğin durumlara düşürüyor. Ben arkadaşımın kardeşini gömdüğümüzde abi, arkadaşım cenaze namazına durmadan önce çıkarttı tekrar uyuşturucu işte abi, kendi kardeşinin cenazesinde. Dedim bitsin bu dert abi. O zaman 10. kata taşınmıştık. Koştum camın kenarına. Evin içinde bir bağırdım abi, hakkınızı helal edin benden bu kadar diye. Allah'ım lütfen affet diyorum. Sana geliyorum ya Rabbi diyorum, atlıyorum. Harbi dedim, ben ne yapıyorum ya dedim. Dur dedim, bir de Allah'tan isteyeyim dedim. Açtım abi ellerimi çok ümitsiz bir şekilde. Yani düşün, kesin gideceğim. Açtım ellerimi. Ya Rabbi dedim ya. Eğer ki dedim sen dedim beni bu illetten kurtar. Ben de kalan ömrümü ve hayatımı, bak dedim daha dedim 19-20 yaşındayım. Bu maddeye, bu bataklığa düşmüş abileri, kardeşleri, ablaları kurtarmak için adayacağıma söz veriyorum, yemin ediyorum dedim. Hayat ondan sonra mı güzelleşir abi? Bir anda içime namaza başlama isteği geldi. Babam dedi, seni Umre'ye göndereyim mi lan dedi. Bir baktı yıllardır evin içinde canavar gibi yaşayan olan abdestinde, namazında herkese saygılı, sevgili olmaya başlıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Enes. Şu anda 21 yaşındayım. Konya'da doğdum büyüdüm. Aslen Gaziantep'liyim. Uyuşturucu ile ne zaman tanıştın? 13-14 yaşlarında tanışmıştım. Henüz 6. sınıfa gidiyordum. Yeni taşındığımız mahalledeki okula gitmek zorundaydım o dönemde. İşte çevredeki arkadaşlarım olsun, yeni abiler, yeni arkadaşlar edinme hevesatı oluyor insanın o küçük yaştayken, tabii yeni çevre olduğu için. İlk başta bir baktım çevremdeki, okuldaki arkadaşların çoğu çakmak gazı çekiyorlar, bali çekiyorlar, tiner çekiyorlar. Ben de onlarla beraber baktım 30-40 saniye çekiyorlar. İnanılmaz bir şekilde kahkaha atıyorlar, gülüyorlar. Yani ya dedim, ben hayatımda hiç böyle mutlu olmadım dedim ya. Bu dedim ne yapıyor bunlar? Bir merak uyandırdı ilk. Tabii küçüğüz, daha 6. sınıfa gidiyorum. 13-14 yaşlarındasın. İlk ben de onlarla beraber çakmak gazı çekmeye başladım. Bali kullanmaya başladım. Bu ortama ilk giriş serüvenimiz öyle oldu. Daha sonrasında esrardır, lilikadır, ekstazidir, bonzaidir, metamfetamindir, A4'tür. Bu tür uyuşturucularla tanıştım. İlk kullandığımda o dönem yine 6. sınıfa gidiyordum. Okul bitmeye başladı. Tabii o zamanlar yine çakmak gazı, bali bu şekilde devam ediyor. Çevremdeki o yeni tanıştığım arkadaşlar bir gün telefon açtı bana. Enes ne yapıyorsun, neredesin dedi. İyiyim, evdeyim, oturuyorum dedim. Müsaitsen dedi, sana geleceğiz, bir sürprizimiz var, beraber bir oturalım. Bizim abiler vardı, onlar dedi uzak yerden geldiler. Onları da misafir etmemiz gerekiyor. Ev müsait mi falan. İyi dedim, gelin. Ailem de o zaman şehir dışına gitmişlerdi, evde tektim. Geldiler abi, evde dediler pet şişe var mı? Dedim var, ne yapacağız pet şişeyi? Folyo var mı dediler. O da var dedim. Az çok tahmin edebildim çünkü ilk etaplarda o ortama girdiğin için görüyorsun, ediyorsun ama aklın idrak etmiyor ya bunlar ne yapıyor, ne ediyor diye. Abi pet şişeyle o yasaklı maddenin içildiği bir aparat yaptık. Bu ne dedim? Sen çek dediler. Oysaki sentetik kannabinoid denen bir madde var. Yani sentetik esrar. Esrarın kimyasal hali. Ben abi bir çektim. Daha dumanın yarısını almadan, abartısı söylüyorum, ev bir anda bizim ev üçgene dönüştü. Koşuyorum, yapıyorum, evin içinde atlar beni kovalıyor, ben atları kovalıyorum evin içinde ve bu ilk sentetik esrarı içtiğimde oldu. Daha sonrasında ben balkona çıktım. Tabii onlar daha önceden içtikleri için tecrübeliler. O anda hiç sormuyorum bana niye bunu içirdiniz diye. Dünyanın en mutlu insanı benim. Hayatım bir ömür boyu öyle geçsin, kabulüm. Tabii ilerleyen süreçlerde içtikten sonraki sıkıntılarından, yoksunluklarından, zihne veren sıkıntılarından da bahsedeceğiz. Balkona çıktım abi. Daha 13-14 yaşlarındayım. İlk sentetik
sentetik esrar içtiğimde. Bir baktım abi, o zamanlar zemin katta oturuyorduk. Evin aşağısı bir anda denize dönüştü. Denizi görüyorum ama harbi görüyorum. O zaman halüsinasyon görüyorum. Zemin kattayız zaten. Atlasam en fazla bacağım kırılır. Ben bacağımı attım, hop yüzeceğim, bekleyin geliyorum dedim. Aşağıda da insanlar yüzüyor, yazlık böyle tatil gibi. Pat beni tuttular. Oğlum dediler, dur şu an halüsinasyon görüyorsun. Keşke içirmeseydik buna. Şöyle böyle falan dedi. İlk içtiğimdeki yaşantım o oldu abi. Baktık esrar da bir süre sonra kesmiyor. Kubar denilen madde var. Onlara başladım. Bonzai içmeye başladım. Ondan sonra A4 içiyordum. Metamfetamin kullanıyordum. Metamfetamin uyarıcı bir madde. Bonzai ise uyuşturucu bir madde. Ben ikisini aynı anda aldığım zaman bir duman bonzai çekiyordum. Bir duman pipe'tan metamfetamin kullanıyordum. Şimdi birisi uyarıcı, birisi uyuşturucu olduğu için beyin donuyordu. Beyin artık reaksiyona giriyor. Ben diyor uyuşacağım mı, uyarılacağım mı diyor. İnanılmaz bir şekilde o zamanlar donukluk yaşıyordum. Zaten ondan sonra başladı benim serüvenim. Çoklu madde bağımlısıydım. Tek bir madde kullanmıyordum. İlk ne zaman bağımlı olduğunu farkına vardın? Bağımlı olduğumu şöyle kabullendim. Hiçbir zaman diyordum arkadaşlarıma, ya ben bağımlı değilim. Şöyle böyle çevremdekilere falan. Abi bir süre sonra uyuşturucu öyle bir illet ki ilk içtiğinizde size keyif veriyor. Daha sonrasında nasıl ki bir insan oksijen almadan, su içmeden yaşayamaz, bir süre sonra keyiften ziyade ihtiyaç haline gelen bir madde. Onu içmeden uyuyamıyordum, onu içmeden uyanamıyordum, onu içmeden yiyemiyordum, onu içmeden toplum içine çıkamıyordum. Neden? Onu içmediğin zaman bir özgüvensizliğin var. Dünyanın en aşağılık insanı gibi hissediyorsun kendini. Ama onu bir kullandığın zaman kral da paşa da sensin. Tabii bu sahte, geçici mutluluk. Süreç biraz daha geçtikten sonra 15-16 yaşlarıma geldim. Tabii yine kullanımım devam ediyor. Evdekilerin gram haberi yok. Çaktırmamaya çalıştım, anlaştırmamaya çalıştım onlara. Bir gün abi yine maddem bitti. Almak istediğim kişiye gittiğimde abinin cezaevine girdiğini duydum oradaki semtteki çocuklardan. Ya neden girdi, ne oldu falan filan. Abi zannettiğimiz insanlar, bizim sevdiğimiz, saydığımız, onların bize değer verdiği insanlar olarak zannediyormuşuz oysa ki biz onları. Cezaevine girdi dedi, yok bundan sonra da içemezsin dedi. Allah Allah dedim, kafam dank etti. Dedim ben bundan sonra yemek yiyemeyeceğim mi? Dedim ben bundan sonra gülemeyecek miyim? Tabii 1-2 sene kullanıyorsun, sana çok tatlı geliyor ya. Çok cazibeli geliyor, şaşalı geliyor. Girdiğin çıktığın ortamlar çok güzel geliyor. Bir bakıyorsun ortamda adamın dövmesi var. Lan diyorsun benden niye olmaz? Benim kolum tertemiz. Sütte leke var, bende yok. Diyorsun bende de olsun falan. Abi o gün o çocuklar dedi ki, sen dedi kaça alıyordun? Dedim bizim abiden ben bu kadar alıyordum. Kardeş dedi fiyat şu, alırsan bunu al dedi. Yani mübalağasız söylüyorum. 50 katı mı ne bir fiyat çekti. Ben orada dedim ki aha dedim. Bu dedim uyuşturucu bana tasmayı taktı. Beni dedim kendine esir yapıyor. Orada bir çıkmaza girmeye başladım abi. Çünkü para desen bir yere kadar. Gençliğin desen gençliğin zaten elden gidiyor. Bunu o süreçte göremiyorsun, fark edemiyorsun, idrak edemiyorsun. O an sadece o anlık, altını çizerek söylüyorum. Anlık lezzete odaklandığın için, anlık bir keyfe odaklandığın için kafa, beyin, göz başka dünyada hiçbir şey görmüyor. Tek amacın o yani. Gece yatmadan bile sabah nasıl bulurumun planını yapıp öyle yatıyordum ya. Orada esir olduğumu farkına vardım yani. 15-16 yaşlarımda daha da beni bir içerisine çekmeye başladı. Yani örnek veriyorum, uzaydaki bir girdabı düşünün. İçine ne alırsa çekiyor, ne alırsa çekiyor, geri vermiyor. Neyim var, neyim yok. Örnek veriyorum, bir kız arkadaşınız olur, sevdiğiniz bir insan olur. Onunla bir bağ kurarsınız ya duygusal olarak. Uyuşturucuya karşı inanılmaz bir derecede duygusal bağ hissetmeye başladım. Bir baktım onsuz yapamam, onsuz edemem. O benim her şeyim, o beni mutlu ediyor, o beni güldürüyor. Oysa ki daha olayın farkında değilim. İlk girdabın başlarındayım yani. İlk içine çektiği zamanlardayım daha. 17-18 yaşlarına geldiğimde tabii bu süreçte çevremdeki tanımış olduğum illegal gayrimeşru koşturan insanlar, bu işin içerisinde olan insanlar çoğalıyor. Ben de kendimce bir çevre ediniyorum. Girmiş olduğum, çıkmış olduğum ortamlarda ona göre düsturun oluyor. Artık neyim var satıyorum. Telefon geliyor elime. Kendi telefonum, şahsi telefonum, satıyorum. Evdekiler diyor oğlum telefonuna ne oldu? Baba çaldırdım. Tamam oğlum bak bir daha çaldırma. Yenisini al. Onlar da Allah affetsin o illeti içmek için yalan söylüyorduk. Tekrar alıyorlardı, tekrar satıyordun. Çünkü öyle bir illet ki neyin var neyin yok elinde her şeyi satıyordu. Ben 17-18 yaşlarımda elimde telefon olan, harçlığım olan bir insandım. Ekstra bir gelirim, bir şeyim yoktu. Öğrenciydim zaten o zamanlar. Elime ne gelirse satıyorum o illeti almak için. Bu sefer baktım içinden çıkamıyorum abi. Para bir yere kadar, dostlar, arkadaşlarım bir yere kadar. Diyorsun hadi kanka gidelim içelim, dostum, kardeşim beraber içelim edelim diyorsun. Bir bakıyorsun adam seni satmış, parayı veriyorsun, çöz gel içimi diyorsun, paranı almış, yol almış. Bunlara da alıştık. Dedim ne yapacağım, bu dedim sahte mutluluk ya dedim. Bir düşündüm şöyle, gökyüzüne baktım bir gün. Çok çaresizdim o gün. Bu dedim sahte mutluluk, kalıcı bir mutluluk lazım. Ben dedim Enes ne yap ne et, bağımlı oldun oğlum, kabullen. Bu zamana kadar kendini kandırdın, aileni kandırdın. Git her şeyi itiraf et. Kurtarırsa dedim seni onlar kurtarır, yardımcı olurlar, elinden tutarlar.
13-14 yaşımdan 18 yaşıma kadar ailem de dahil olmak üzere hiçbir yakınımız uyuşturucu madde kullandığımı bilmiyordu. Yani hissettirmemeye çalışıyordum. Çünkü zaten toplumdaki en önemli ama önemsiz olarak görülen şey benim oğlum yapmaz. Benim evladım yapmaz. Benim oğlum okulundan gider okuluna gelir. Evinden evine gelir. Zaten benim evladım yapmaz dediğin zaman zaten sen orada çocuğun içine bir özgüveni veriyorsun. Benim çocuğum aslan, paşa oğlum, kral oğlum. Ama şu anki atmosferle, şu zamanla annelerimizin, babalarımızın, atalarımızın yaşadığı zaman bir değil. Ben örnek veriyorum. Hayalden çıkayım şu an birkaç adım atayım. O maddeyi yine bulurum. Bu kadar yaygınlaşmış bir şey. Keza öyle Telegram kanalları var. Telegram kanallarından ayağına kadar getiriyorlar. Çok yaygınlaştı ya. Bir suyu bulmaktan belki daha kolay oldu uyuşturucu ne yazık ki. Okul çıkışlarında hiç uyuşturucu aldığın oldu mu? Okul çıkışlarında bizim okulumuzun karşısında park vardı. Gidiyorduk orada oturuyorduk. Tabii ortaokul zamanlarımda 6. 7. sınıfta. Çantalarıyla oturuyorlardı, siper yapıyorlardı. Biz de önlerine geçiyorduk. Okur çekiyorduk, içiyorduk. Çocuğunu almaya gelen ebeveynler ne zannediyor? Aa çocuklar dersten çıkmış ne güzel oturuyor. Oysa ki biz orada uyuşturucu içiyoruz. O zamanlar yaşın küçüktü. Ailen nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun dediğinde ne diyordun? Halı sahada maç yapacağız. Kola çekirdek yapacağız. Ya beni çok daraltıyorsunuz, çok bunaltıyorsunuz. Haftada bir gün dışarıda mı çıkmayayım? Bir çıkıyorsun zaten, sabahın yok, akşam yok. Oğlum neredeydin? Ya anne, Ahmet'in, Mehmet'in babası ısrar etti, orada kaldım. Onlar da zaten madde içtiğini bilmiyor, inanıyorlar. Masum bir çocuk gözüyle gördükleri için beni inanıyorlar. Baktım 4-5 sene böyle gidiyor, ben artık işin içinden çıkamaz hale geldim. Bu eczanelerde satılan damlalar var. Gözüme damlatıyordum, gözümün kızarıklığını alıyordu. Örnek veriyorum, kafam geçince eve gidiyordum. Kimsenin bir gram ruhu duymuyordu. Bir süre sonra evde içmeye başladım. Evde içmeye başladığım dönemde zaten daha çok hissettim ki beyin fonksiyonlarım bozuluyor, eskisi kadar düşünemiyorum, doğru kararlar veremiyorum. Çok kötü bir hal almaya başladı. Bir baktım bırakmaya çalışıyorum. Hem zihinsel kriz çekiyorum hem fiziksel. Yani uyuşturucunun tek krizi yoktur, tek yoksunluğu yoktur. Evet, bir eroin bağımlısı eroini bıraktığı zaman fiziksel krizini görebilirsiniz. El ayağı titrer, ağzından salyalar köpükler gelir, sara nöbeti geçiriyor gibi olur. Ancak uyuşturucu hem zihinsel hem fiziksel krizde olan bir maddedir. Aileme gittim, itiraf ettim, topladım hepsini. Ne oldu falan şaşırdılar. O zaman zaten bitik haldeydim. Şüpheleniyorlardı ama yakalayamıyorlardı. Ben dedim bu kadar yıldır uyuşturucu kullanıyorum falan. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım abi? Yani nasıl diyeyim? Ben babamı o an gördüm ya. Sanki babamı gözümün önünde kırmızıya boyadılar. Adam öyle şoka girdi. Kıpkırmızı oldu. Yüzü, gözü, kafası. Annem desem bir anda gözü çöktü. Ağlamaya başladı. Şöyle böyle. Neyse biz evle beraber bir tedavi sürecine girdik. Hem tatlı acı bir tedavi sürecimiz oldu. Şimdi içim rahat. Evdekiler herkese söylemişim. Gizli kaçak şey yapmıyorum. Abi baktım artık evdekilere söyledim ya. Daha çok bir sahte özgüven gelmeye başladı. Evde kullanıyorum. Kullandıkça evde tek başınasın daha çok kafa yiyorum. Asosyalleşmeye başlıyorum. Böyle bir serüvenimiz başladı. Ailen uyuşturucu içtiğini öğrendiğinde ilk tepkileri ne oldu? Kızdılar mı? Tedaviye mi yönlendirdiler? Senin için ne yapabiliriz? Bunun çözümü ne dediler. Ben de dedim ki, bunun çözümünün ne olduğunu bilseydim, inanın bu zamana kadar sakladım. Hala ve hala sizden saklamaya çalışırdım dedim. Ben dedim artık baş edemiyorum. Ok yaydan çıktı dedim. Ailene durumu anlattığında kaç yaşındaydın? 18'im böyle reşit olacağım, hani ehliyet alacağım falan, insanın kanının en hızlı aktığı zamanlar olur ya. Bağımlılık sürecindeyken hiç yakın bir arkadaşını kaybettin mi? Bir taze olay söyleyeyim. Dün gece yatmadan önce bir telefon geldi bana. Bir aile dostumuz vardı. Oğlu da yıllardır uyuşturucu kullanıyor. 25-30 yaşlarında. Abi ailesi elinden gelen bütün her şeyi yapmaya çalışıyor. Oğlan bırakıyor tekrar başlıyor. Bırakıyor tekrar başlıyor. Psikoloji tedavi görsün diye psikiyatriye yatırmışlar. İlaçlı tedavi. Rehabilite yani motivasyon konuşması o bu geçmiş artık. En üst seviye. Doktor neden bu kadar geç kaldınız? Artık her şey için çok geç demiş. Beyin bitmiş abi. Beyin artık sağlıklı düşünemiyor. Adam o maddeyi kullanmasa bile duvarla konuşuyor, yerle konuşuyor. Örnek veriyorum şu kamerayı gerçek zannediyor. Öyle bir paranoyak olmuş ki artık. Beyin orada yer etmiş, beyin hücreleri ölmüş. Sağlıklı düşünmeyi bırak, adam hiç düşünemiyor. Bu olay beni üzmüştü. Bir yakınımı evet çok yakınımı kaybettim daha doğrusu. Arkadaşımızın kardeşini biz ellerimizle gömmüştük. Normal mezarlığa, kriterlere uygun şekilde cenaze namazını kıldık. Ben arkadaşımın kardeşini gömdüğümüzde abi arkadaşım cenaze namazına durmadan önce çıkarttı tekrar uyuşturucu işte abi kendi kardeşinin cenazesinde. Bu öyle bir illet ki ne kadar duygu var, his var, üzülme mi? Üzülme hissi mi? Yok. Mutluluk hissi mi? Yok. Ne üzülüyorsun ne mutlu olabiliyorsun. Kendi arkadaşım öz kardeşinin cenazesinde bile uyuşturucu işte abi. Ondan sonra biraz daha zaman geçtikten sonra benim bu ortaokulda
kardeşim dediğim, arkadaşım dediğim bir çocuk vardı. O zamanlar biz içerdik, o çok uzak dururdu. Ya yapmayın etmeyin falan. Biz içerdik, o işte top oynamaya giderdi. Kendi aralarında işte bir şeyler yapmaya çalışırlardı. Sosyal aktiviteler yaparlardı. Bir gün bir girdim sosyal medyaya. Allah taksiratını affetsin can kardeşim. Allah rahmet eylesin. Keşke böyle ölmeseydin. Lan dedim ne oldu, bizimkileri bir arayayım. Dediler ki abi Abdullah uyuşturucu içerken kovanın başında krize girdi, şu an komada. Abi ilk çocuğa öldü diyorlar, tamam mı? Herkes paylaşıyor ediyor falan. Beni o ilk uyuşturucuya başlatan kişilerle beraber Abdullah o kişilerin evinde uyuşturucu içiyorlar abi. Bonzai'nin ham maddesi var. AM denen bir madde. Bu bonzai'nin ham maddesini abi çocuğa bir içiriyorlar. Çocuk orada abi ağzından yüzünden direkt kaldırıyorlar hastaneye. Yaklaşık bir ay falan komada yatıyor. Daha sonrasında Ankara'ya ozon tedavisine falan getiriyorlar. Komadan çıkıyor abi. Komadan çıktığında sadece ve sadece 3-5 dakika ailesini gözüyle görüyor. Daha sonrasında abi vefat ediyor. Hakkı rahmetine kavuşuyor. Ve ben onun morga girmeden önceki bir fotoğrafını görmüştüm. Bu arada cenazesine de gidemedim. Gitmedim değil, gidemedim. O fotoğrafını gördüğümde abi ben dedim kendime, aha dedim Enes, sen dedim böyle devam edersen sonun bu. Sonun bu. Çok orada bir sarsılmıştım. Yani beraber büyüdüğüm bir arkadaşım vefat ediyor. Cenazesine gidemedim. Neden abi? Şimdi kardeş normal bir şeyden ölmüyor. Bir bıçaklanarak veya araba kazasında veya hastanedeki bir rahatsızlığından dolayı ölmüyor. Uyuşturucudan dolayı vefat ediyor. Kendime şunu sordum. Benim oğlum uyuşturucudan vefat etse ve cenazesine uyuşturucu kullanan arkadaşları gelse ben ne hissederdim dedim. Babasının yerine koymaya çalıştım kendimi abi. Ve koyamadım. Vicdanım el vermedi. Bırak arkadaşımın cenaze namazına durmayı, ben arkadaşımın babasının yüzüne hangi yüzle bakarım diye arkadaşımın cenazesine bile gidemedim. Bu çok kötü bir şey olmuştu benim için. Abi süreç devam ediyor. Neyse ben yine içiyorum. Oradan buraya tedaviye gitmeye çalışıyorum. Artık bir şeylerin farkına varıyorsun ya. Çalıyor. Her günümü alıyor benden. Her günümü. İçtiğim gün mutluyum. İçmediğim gün çok kötüyüm. Ama bir de tedavi, bir şeyler yapmak istiyorsun. Bir uğraş. Bir yerden tutunmaya çalışıyorsun. Kurtulmaya çalışıyorsun. Abi bir gün uyuşturucuyu içtim. O gün metamfetamin kullanıyordum. O zamanlar ağırlıklı met kullanıyordum yani. Son derecedeydim. Abi böyle 3-4 gün uyumamışım. Zaten bilimsel araştırmalara bakın. 3. günden sonra uyumayan insanın, 4. günden uyumayan sonra insanın hissiyatları gider doku olarak. Daha sonrasında farklı sesler, farklı şeyler görmeye, duymaya başlar. Bunlara da geleceğim birazdan. Abi ben zaten günlerdir uyumamışım. Sabah telefon geldi evde anneme. Annem ne falan filan dedi. Bir ağladı abi, bir hüngür, bir şey. Anne ne oldu dedim. Hüseyin'i vurmuşlar dedi. Öz dayımın oğlu, kuzenim, beraber büyüdük. O zaman Gaziantep'te ikamet ediyorlardı. Biz Konya'daydık. Nasıl vurulmuş anne falan filan dedim. Diğer teyze oğlum da Hüseyin'in yanında, kuzenimin yanında. Yani iki kuzenim de parka gidiyorlar okul çıkışı arkadaşlarıyla beraber. Diyor ki sen diyorlar kamerayı tut, kalabalık gelip oturmasın. Biz oturalım burada, siz tutun, biz bir marketten kola alıp çekirdek alıp gelelim diyorlar. Abi diğer kuzenim anlatıyor markete giden. Öyle bir ses duydum ki parkın ortasından diyor. Onur koş, Onur koş diye bir ses geldi diyor. Diğer vurulan kuzenimin yanında diğer kuzenim de vardı. Enes diyor yanına koşarak gittim diyor. Kanlar içinde yerdeydi diyor. Çocuk diyor boğazından bıçağı buradan bir sokmuş bir çıkarmış diyor. Koyun diyor diye can çekişir ya diyor. Aynı diyor gözlerimin önünde o şekilde can verdi diyor. Ben de birkaç fotoğrafını, resmini gördüm. Çok etkilenmiştim. Dedim olay ne? Kimse kimseyi boş yere vurmaz, şey yapmaz. Biz olayın gidişatında olayın içeriğini çözmeye çalıştık. Ne yazık ki özümüz kuzenimi boğazından bıçaklayarak öldüren kişi bir madde bağımlısıydı. Çocuğu ailesi evden atıyor. Oğlan 3 gün 4 gün sokaklarda yatıyor. Daha sonrasında kafası bozuyor. Bunlar bir muhabbet oluyor, bir şey oluyor. İşte sen bana baktın, ben sana baktım muhabbetinden. Oğlan zaten madde bağımlısı. Affedersiniz, ölmüş eşek kurttan korkmaz diye bir tabir vardır. Neyden korkusu var? Evde, sen evden atılmış. Kaybedecek bir şey yok ki bu çocuğun. Bir çıkarıyor benim kuzenimi, boğazından sopluyor çıkarıyor abi. Olan ne oldu? Benim kuzenim oldu. Giden o çocuk oldu. Ama vuran çocuk da, kuzenimi öldüren çocuk da bir madde bağımlısıydı. Daha çok farkına varmaya başladım bir şeylerin. Dedim ne oluyor? Ne oluyor ya Rabbi dedim. Artık dedim bir çıkış yolu göster. Uyuşturucudan kurtulmak isteyen veyahut bu süreci iyi yönetmek isteyen, bırakmak isteyen kardeşlerime söyleyeyim. Bu iş sadece Allah'ım beni kurtar, Allah'ım beni kurtar. Bunlarla olmuyor abi. İçinizde bir içme isteğinin bitip bir mucize gelmesini beklemeyin. Ankara ise Ankara. Ne Balıkesir'de, Kaz Dağları'nın eteklerinde, dağın başında aylarca kaldık biz ya tedavi için. Yok o sauna, yok o tedavi, yok bu tedavi, yok o ay, bu ay, o dernek, bu dernek. Abi artık fıttırdım. Artık bir süre sonra abi yoruldum. Yoruldum. Gerçekten tedavilerden yoruldum. Zaten o süreçte ailen de bıkıyor ya. Bir süre sonra var ya kaldıracak yerleri kalmıyor. Bak benim babam benim yüzümden çeşitli hastalıklara yakalandı bak. Annem de sen keza öyle. Allah'a şükür şimdi iyiyiz de tıpta bile iyileşemeyen, sonuç vermeyen şeyleri Allah'a şükür şu an hiçbir şeyleri kalmadı abi. Bu süreçte mesela haftalarca, aylarca sokakta kaldığım dönemler oldu. Sokak öyle bir yer ki insan şöyle
Bir lokma taze ekmek olsa da onu ağzıma atsam da dilim o eski lezzetleri alsa diye onu arıyor abi. Sokakta neden kalmaya başlamıştın? Abi sokakta niye kalmıştım? Şimdi her evde olduğu gibi bizim evde de belli başlı güzel kurallar vardı. Bak bu saatte gireceksin, bu saatte çıkacaksın. Haftalık oğlum sana şu kadar harçlık, şu kadar şey, artık israf etme, aşırıya çıkma. Üstüme başıma almıyordum, gidiyordum uyuşturucu içiyordum. Bunun için bana verdiğin harçlıktan daha çok para lazım. Bir süre sonra para yetiştiremiyorlar, şey yapamıyorlar. Zaten bağımlı olduğumu itiraf etmişim, her şeyin farkındalar. Bir gün abi 2 tane de kardeşim var benim. Abim dedi ki biz dedi seni dedi çekmek zorunda değiliz dedi. Tabii abim annem babam gibi duygusal düşünemediği için defol git bu evden seni istemiyoruz dediler. Öyle mi öyle abi. Tabii zaten uyuşturucu kullanıyorsun kardeşim. Ne üzüntü duygun var, ne mutluluk duygun var. Hayatı bir robot gibi yaşıyorsun yani. Hayattaki tek amacın, tek odağın o maddeyi alıp içip sahte mutluluğu yaşamak. Birkaç ay kadar sokak dönemim oldu abi. Eve girmedim. Orada kal, burada kal. Artık sokaklarda yatıyordum. Bizim Konya'nın karı iyi soğuktur. Konya'nın soğusu bir Ankara'nın tipi, bir de Konya'nın karı derler. Ben o Konya'nın o kış dönemlerinde abi kısa kolluyla hani bir süre sonra kardan, soğuktan elin sıcak mı soğuk mu hissedemezsin ya. Karı üstüme yorgan yapıp uyuduğumu biliyorum abi ya. Artık dedim ne olacaksa ölsün. Artık dedim bu karın altında ölürüm. Biri de sabah gelir aileme ölüm haberimi ulaştırır. Gömerler gider artık dedim. Bir gün tekrar madde almak için gittiğim kişi bir abi vardı. Şu anda cezaevinde. Ben bunun yanına gittim. Abi dedim böyle böyle paramız yok. Hani dedim bize biraz yardımcı ol. Yolumuzu aç, önümüzü aç. Tamam dedi gel dedi hallederiz ayarlarız falan abi. Kağıdın içine sarmış bir şeyler yapmış. Büyük de bir kağıt yani. Abi gittim zaten psikolojik sıkıntıları olan bir insandı. Ruhsal olarak sıkıntı olarak bizim o anki olduğumuz durumun artık zirvesinde. Benim de defalarca girişimlerim oldu onları da anlatacağım. Abi tuttu suratıma bir fırlattı. Ayağa kalktı bir anda bıçak çekti bıçağı boğazıma dayadı. Seni de öldüreceğim oğlum dedi. Sen niye içiyorsun bunu dedi. Oysa ki onu bana satan kişi. Bak kafayı o kadar yemiş ki, o kadar beyin semptomları, beyin nöronları, beynindeki o sağlıklı düşünmesini sağlayan beyin hücreleri ölmüş, çökmüş ki. Ayıptır söylemesi bu uyuşturucu insanı hayvan ediyor abi ya. Öyle bir hayvan canavar hale getiriyor. Bıçağı dayadı boğazıma lan dedim bu dedim zaten deli. Keserse kessin dedim atarsa atsın. Umurumda değil. Benim de belim dolu. Şimdi tek bir hamle bekliyorum. Bıçağı çektiği an ben de ona şey yapacağım. Yani o benim canıma kastetmiş. Kendimi kurtarmam lazım. Benim de belim dolu. Bıçak boğazımda şehadet getiriyorum içimden. Abi bıçağı çekti. Tam ben buna dur dedi. Ağlamaya başladı abi. Kaç 30-35 yaşında bir adamdı böyle. Çok da hatıra binaen. Yani görsen zaten çok kral bir insan. Çok güzel bir insandı. Çünkü bu uyuşturucu kötü insanı bulmaz abi. Kötü insanı bulmaz. Her uyuşturucu kullanıp bırakan insanlara bakın. İçinde ne kadar iyi niyetinden bu yola düştüğünü, ne kadar saf ve temiz duygular olduğunu göreceksiniz. Oturdu abi ben dedi ne kadar haysiyetsiz bir insanım. Ben niye bunları yapıyorum? Şöyle böyle kendisini bayağı bir muhasebe etmiş kafasında bu abi. Onunla da o gün böyle bir anımız olmuştu. O gün de dedim yani ümidi kestim. Ha dedim bu dedim bizim boğazı kesecek atacak şimdi. Bastıra buradan başladı. Yaptırdığın dövmelerin bir hikayesi var mı? Hikayesi var. Dövme sadece koluna mı yaptırdın? Göğsümde var, sırtımda var, bacaklarımda var. İlk 15 yaşında yaptırdım ben ilk dövmemi. Bacağıma yaptırmıştım. O da evdekiler görmesin diye. Girdim abi baktım ortama. Ben dedim şu dedim kızlara bak, erkeklere bak, adamlara bak dedim ya dövmesi var dedim. Bunlar herif olmuş dedim. Adam dedim. Benden iyi olmasın dedim. Kendi kendime tabii uyuşturucuna vermiş olduğu bir sahte özgüvenle. Gittik ilk dövmemi yaptırdım. Bir bakıyorum abi bir daha istiyor canım. Uyuşturucu gibi. Dövme de aynı bağımlılık gibi. Yaptırdıkça devamı gelen bir şey. Mesela benim bu kolumu kaplattırmamın en büyük sebebi kolumun altında benim jilet yaraları var. Kesikler vardı böyle büyük büyük dikişli. Onlar kapansın diye onu bahane ettim kendi kendime. Gittim kapattım boya. Dedim bu ne diyeceksin? O da ondan uyumlu olsun diye böyle renklerini birleştirdim falan. Demek istediğim şu. Dövme de tato da yani uyuşturucu gibi devamı gelen bir şey. Bir kere yaptırdın mı canın bir daha yaptırmak istiyor. Oram boş kalmasın, buram dolu kalmasın. Yaptırdıkça yaptırasın geliyor. O da girmiş olduğumuz ortamlardan dolayı bizi cezbetmesinden dolayı biraz özentilikten başladı bende dövme. Yani öncesinde dövmelerden etkilenmiyordun. Ortama girince mi etkilenmeye başladın? Tabii ya küçükken televizyonlardan görüyorduk, çarşıda pazarda görüyorduk dövmeli insanlar. Ya diyordum ne işi var şöyle dövme. Bir baktım ben de bir süre sonra o cemaatten olmuşum. Ben de o toplumdanım, giriyorum içiyorum beraber. Lan bir bakıyorum dövmesi olan adama abi diyorlarsa baba diyorlar, kral diyorlar. Ya dedim benden niye olmasın ya falan. İlk dövmemi öyle yaptırmıştım abi. İlk dövmemi 15 yaşında yaptırdım bacağıma. Mesela bir abi biliyorum koluna 165 bin liralık bir dövme yaptırmıştı. Dedi bunun parasını nasıl verdin abi falan. Malzeme verdim oğlum işte onun ağzını diyor bu uyuşturucu susturur diyor bana. Böyle bir illet abi. Bağımlı olduğun zaman da şimdi utandığın, çok pişman olduğun bir şey yaptığın oldu mu? Çok oldu hatta hangi birini anlatayım bilmiyorum. O zaman 10. kata taşınmıştık.
Koştum camın kenarına. Evin içinde bir bağırdım abi. Hakkınızı helal edin benden bu kadar diye. Tam atlayacağım yani, gözümü karartmışım. Yok atladığımda ölür müyüm? Onlar falan düşünmüyorum abi. Allah'ım lütfen affet diyorum. Sana geliyorum ya Rabbi diyorum, atlıyorum. Tam atlayacağım abi. Baktım pat dedi, babam beni bir tuttu. Oğlum dedi, sen dedi ne yapıyorsun dedi. Sen dedi bizim evladımızsın dedi. Kendine gel dedi. Ölüm çözüm mü dedi ya. Günah çok sıkıntı yani, Allah muhafaza. Belki affedilmeyeceğim. Bir baktım abi, bu dönemde ruhsal iç sıkıntılarım başladı yani. Fiziki olarak kendimi bir dönem topluyordum. Ne yapıyordum ben? Soğuk duş, sauna, o bu falan filan. Çözmüşsün çünkü. Kendimi o kadar çözmüşüm ki hangi maddeyi ne zaman içersem süreci ne kadar atlatırım. Fiziksel olarak kendi krizlerimi çok güzel yenebiliyordum. Bir hafta yataktan çıkıp ayağımı yere basamadığım dönemler oldu abi. Bir hafta boyunca. Diyeceksin tuvalete nasıl gittin? Ona bir insan emekliye lavaboya gider mi, affedersiniz ya? Emekliye yemek yemeye gider mi? İşte uyuşturucu denen illet, bu yasaklı madde öyle bir illet ki insanı hiç yapmam dediğin, olmaz dediğin durumlara düşürüyor. Bir defasında tekrar hızlı takılmaya başladığım dönemlerde artık kendimi ben bile tutamıyordum. Artık düşünme kabiliyetim, her şeyimi yitirmişim. Tam 9 gün uyumadım abi. 9 gün. Bak 9 gün 10 dakika bile gözlerimi kapatmadım yani, uyumadım. Hiç uyumadım. Zaten 9 gün boyunca yeme içmeye asla yok. Sadece su içiyorsun. Ağzıma yemek götürmeye çalışıyorum. Daha yemek götürmeden affedersiniz safra çıkıyor midemden. Mide bomboş. Bir deri bir kemik, çekilmişim gitmişim falan. Abi zaten o duyduğum sesleri anlatmıyorum. Öyle bir paranoyak olmuştum ki acaba orada kameram var. Acaba birisi beni mi izliyor? Acaba yanımdaki adam beni öldürmeye mi geldi? Bu tür vesveseler, takıntılar artmaya başlıyor. Hem maneviyattan uzaksın hem de uyuşturucu madde kullanıyorsun. Metamfetamin kullanan çoğu kişilerde bu görülür mesela. Paranoyak düşünceler, sesler. Abi 9 günün sonunda ne oldu biliyor musun? Yeme içme bir yana, benim kuruyup gitmem bir yana, düşünmeyi falan boş ver. Ben abi içtiğim zaman yürüyebiliyordum. İçmediğim zaman ayağa bile kalkamıyordum mesela. Zamanla malzemem var, içiyorum metamfetamini. Bir yandan da bonzai içiyorum. Bir yandan uyarılıyorum metamfetaminle. Bonzai ile de uyuşturuyorum kendimi. Beyin donuyor, düşünme kabiliyeti yok. Lavaboya kalktım abi. Bir baktım gece saat 4 falandı. Hiç uyumamışım zaten. Zombi gibi geziyorum. Kapıya bir baktım abi, açık. Tekrar şöyle bir daha bir baktım abi, kapalı. Allah Allah dedim, bu sefer dedim başlıyor dedim, geldiler. Lavaboya girdim, işimi hallettim, çıktım abi. Odaya girdim. Bak 9 gün boyunca gram uyku yok. Hiç uyumamışım. Kapıyı kapattım. Çektim malzemenin aparattan bir duman daha koydum. Yatağa şöyle uzandım. Kapıyı kapanır kapamaz kapının içinden 3 tane siyah köpek bana doğru geliyor. Evin içindesin. Bak bunlar görüyorum. Gerçekten görüyorum. Belki izleyen insanlara komik gelecek ama 3 tane köpeğin 9 gün uyumamışsınız, yememişsiniz, içmemişsiniz. Oruçta bile akşama kadar yemiyoruz, içmiyoruz, fevrimiz dönüyor. 9 günden bahsediyorum. 3 tane siyah köpek bana doğru saldırdı abi. Dedim halüsinasyon bunlar. Daha önce yaşadığım için biliyorum. Kafamı duvara çevirdim abi. Duvarda siyah örümcek sürüsü geziyor duvarda. Dedim ne yapacağım? Kafamı bu sefer yastığın içine bastım. Yastığın içinden canavarlar böyle yüzüme saldırıyor. Yani gözün açık bir şekilde, bilinçli bir şekilde bunların sana yaşandığını düşün abi. O an zaten biraz daha psikolojimi bozmaya başladım. Zihinsel olarak çok çöktüğüm dönemdeydim. Bittim dedim yani, bu sefer dedim. Bitti. Bitsen, bıraksan bırakılmıyor, ne yapsan yapılmıyor. Öyle bir kötü bir anılarım olmuştu. Seni bağımlılık sürecinden kurtaran ve değiştiren şey ne oldu? Abi bundan 2-3 sene önce bir gün salondayım. Dedim bu sefer her şey bitti. Cepte kuruş yok. İçecek sigaram yok. Bir tek sigara. Evdekiler sigara parası vermiyor. Gider sigara parasını bir şey o yolunu bulur, uyuşturucu alır diye. Evde bir tek içecek sigara falan yok. Salondayım abi, oturuyorum. Dedim her şey bitti. Biraz daha dedim, 1-2 gün daha yaşayayım da dedim. Bir şeyler olursa olsun, olmazsa dedim yine dedim ben dedim. Defalarca kendimi eğilimim oldu. Defalarca aşağı atlama eğilimim oldu. Defalarca kendimi kestim. Kafama silah dayadım. Öldürmeyen Allah yaşatıyor işte. Birilerini vesile kılıyor. Ya o geliyor silah elinden alıyor. O bir şeyler yapıyor falan. O tutuyor. Abi kumandaya bir bastım. YouTube zaten direkt açıkmış. Mehmet Hoca'nın bir videosu çıktı. Mehmet Yıldız, Hayalhanemin. Bir baktım bu adam kim falan diyorum, çıkmış konuşmuş. Abi diyor ki sen zannediyorsun ki namaz kılmadım kılamıyorsun diyor. Sen diyor huzurdan diyor red için ne yaptın ki sen onu kılamıyorsun diyor. Böyle düşündüm. Elimi böyle kafamın arasına aldım. Ben dedim bu zamana kadar dedim hep annemden, babamdan, abimden, kardeşlerimden veya sülaleden, çevreden medet umdum. Yardım bekledim. Namaz videosu var. Onu bir izlemiştim abi. İçime bir anda bir tövbe etme isteği geldi. Bütün zihnimdeki o sesler, o kötü görüntüler, içimdeki o ruhsal sıkıntılar bir anda böyle bir dindi. Dinledikçe iyileşiyorum. Sanki böyle dinledikçe biri bana narkoz veriyor. Daha da bir böyle bir kendime geliyorum. Böyle aşk sarhoşluğu geçiriyor gibi oldum. Abi izledikçe açıldım dedim. Harbi dedim ben ne yapıyorum ya dedim. Dur dedim bir de Allah'tan isteyeyim dedim.
Açtım abi ellerimi çok ümitsiz bir şekilde. Yani düşün 2 gün sonrasına kesin gideceğim. Bu sefer kafada bütün planı yapmışım. Bu zamana kadar intihar girişimlerin olmuş. Hep birileri engellemiş beni. Bu sefer kafamda tam çözümlü bir şey kurmuşum yani. Açtım ellerimi. Ya Rabbi dedim ya. Düşmanımın elinde dedim silah olsa beni öldüreceğini bilsem bu illeti, bu maddeyi düşmanımın başına bile verme Allah'ım dedim. Ya Rab eğer ki dedim. Şimdi Allah'la pazarlık olur mu? Olmaz. Şartsız ona kulluk olmak zorundayız. Ben Allah'a dedim ki o gün ellerimi açtım ama benim hayatımda yaptığım en ümitli dualardan oldu. Ya Rabbi dedim sen dedim beni bu illetten kurtar. Ben de kalan ömrümü ve hayatımı bak dedim daha dedim 19-20 yaşındayım. Bu maddeye bu bataklığa düşmüş abileri, kardeşleri, ablaları kurtarmak için adayacağıma söz veriyorum yemin ediyorum dedim. Hayat ondan sonra mı güzelleşir abi? Bir anda içime namaza başlama isteği geldi. Bir baktı yıllardır evin içinde canavar gibi yaşayan olan abdestinde namazında herkese saygılı sevgili olmaya başlıyor. Asansörle eve çıkıyorduk. Babam dedi ki seni Umre'ye göndereyim mi lan dedi. Vallahi dedim bana dedim bu zamana kadar yapmış olduğun hayatındaki dedim en iyi babalığı yaparsın bundan üstünü yapamazsın dedim. Allah vesile kılıyor ya abi sevk edecek. Namaza başladıktan 20 gün sonra o duayı ettikten 20 gün sonra ben Umre'ye gittim abi. Umre'deyim. Kabe'deyim. Orada da çok ilginç olaylar yaşadım. Enteresan olaylar yaşadım. Şimdi Kabe'ye gittiğiniz zaman ilk giden abiler bilir. İlk kafanız önde gidiyorsunuz Beytullah'ı görmek için. Tur rehberi diyor ki Beytullah karşınızda. Kafanızı kaldırın dua edin diyor. Abi ben kafamı bir kaldırdım. Ben ömrüm hayatım boyunca çeşitli uyuşturucu maddeleri kullanmış, çeşitli alkolleri içmiş, çeşitli bar, mekan, disko oralara buralara girmiş bir insanım. Ben o Kabe'yi Beytullah'ı ilk gördüğümde hayatımda öyle bir zevk, öyle bir haz almadım. Şurada bıngıllak denen bir şey vardır. Başımın ucundan parmak uçlarına kadar. 50 dakika mı? Yani sürdü böyle tamam mı? Dedim herhalde dedim ölüyorum ya. Öyle bir zevk aldım ki, öyle bir haz aldım ki o Kabe'yi gördüğümde. Dedim işte gerçek sevgi, gerçek mutluluk, gerçek aşk buradaymış dedim. Ondan sonra bir ilme yönelik, dine yönelik daha bir aşkımız, sevgimiz başladı. Ve ben Kabe'de şuna tefekkür ettim abi. Enes dedim Kabe'ye bakıyorum düşünüyorum. Düşündükçe derinleşiyorum Kabe'ye baktıkça. Sen dedim bu zamana kadar ne yaptın? Nerede tedavi oldun? Bir dedim çözüme varabildin mi? Bir mutluluğu yakalayabildin mi? Hayır. Kendi kendime dedim ki abi. Uyuşturucu evet tedavisi olmayan ancak durdurulabilen bir beyin hastalığıdır. Şimdi ben sana desem ki abi desem annenin küçükken sana yapmış olduğu o poğaçayı hatırlıyor musun desem evet ya ne güzeldi dersin. İşte uyuşturucu da bir insan eskiden onu kullandığı için beyin o lezzeti o hazzı bildiği için unutamıyor. Şöyle örnek vermek gerekirse 0 ile 100 arasında bir parametre düşünün abi. Tamam bu araba ibresi gibi düşünün bunu 0 ile 100 arasında. Bunun adı serotonin, dopamin bir de adrenalin olsun abi. Serotonin mutluluk hormonu, dopamin rahatlama, adrenalin aksiyon. Şimdi abi kola içiyorsun sevdiğin bir şey bu 10'a yükseliyor. İşte kedi köpek seviyorsun sevdiğin şeyleri yapıyorsun 50'ye yükseliyor. Sevdiğin bir yemeği yiyorsun 100 sınıra vuruyor doğru mu? Günlük kotan doldurdun. Bir duman bir çekiyorsun abi sınır 100'dü ya 1100'e çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? İçtiğin koladan zevk almıyorsun. Sevdiğin oynadığın köpekten zevk almıyorsun. En sevdiğin hayalini kurduğun yemekten bile yediğin zaman zevk almıyorsun. Neden? Beyin sana diyor ki bana diyor en zirve zevki yaşattın. En zirve hazzı yaşattın. Bana diyor onu vermezsen mutlu olmam. Böyle bir süreç baş. Daha sonrasında bunun tabii beyin nöronlarının o hücrelerin tekrar orijinal saf duygulara dönmesi için eski hayatından, normal yaşantından lezzet alman için de bir yoksunluk dönemi oluyor. Bu gerekse kişiye göre 2 hafta, gerekse 1 ay, gerekse 2 ay bu şekilde kriz dönemi, yoksunluk dönemi başlayabiliyor. Sence bir bağımlı profesyonel destek almadan bu süreci atlatabilir mi? Aşar ama nasıl aşar? Çırpınır ama yüzemez. Açtığını zanneder, içmez, etmez. Bir insanı dağın başına koyun. Örnek veriyorum önü havuzlu olsun, yediği önünde yemediği arkasında ama tek uyuşturucu olmasın. O insan bir süre sonra onlarla vakit geçirmesini anlar ve der ki ha der bunlarla biraz oyalanmam lazım. Kendi kendine açtığını zanneder. Mesela bakın çoğu kişiye evimi değiştireyim, şehrimi değiştireyim, numaramı değiştireyim. Gerekirse sen ülkeni değiştir. Kendini değiştirmediğin sürece hiçbir şeyi değiştiremezsin. Aşamaz çünkü ben aşamadım. Çok denedim. Her defasında da bıraktığım zaman bir içiyorsam tekrar başladığımda 10 içmeye başladım. Aşamaz. Peki ailemle tanıştıktan sonra ne oldu? Abi Mehmet abinin videolarını izlemeye başladığımda hem aşmaya başladım hem de kendi kendime açıldığımı fark ettim. Öyle bir hissiyat oluştu. Umre'ye gidip geldikten sonra zaten Mehmet abinin videolarıyla Umre'ye gitmeden önce tanıştım. Gittim geldim daha da bir şey basıyor, daha da bir heyecan, daha da bir şey zevk basıyor yani kıldığım namazdan lan diyorum ben diyorum bu zamana kadar bu illeti niye içmişim ya diyorum. Kendime onu dedim. Videoları izliyorum çektikçe içine çekiyor,
Hatta bir gün kendi kendime dedim ki keşke dedim bu illetle, bu uyuşturucuyla tanışacağıma dedim böyle güzel iman hakikatler anlatan Hayalhanem'in videosuyla, kanallarıyla Mehmet abiyle tanışsaymışım dedim. Sonra kendi kendime dedim vardır bunda da bir hayır. Böyle bir serüvenimiz başladı abi. Daha sonrasında benim bu artık son tedavi olacağımda artık evet 7-8 senelik bir uyuşturucu bağımlılığı var. 5 seneden sonra yani son 3 senesini 3 sene boyunca sürekli tedavilerdesin. Yani biz bile bir insan bile işe gidiyor geliyor yoruluyor. Orada tedavi ol olumlu sonuç yok. Orada tedavi ol geliyorsun şehrine yine içiyorsun. Ben fark ettim ki önce kendimi değiştirmem lazım. Yani bu uyuşturucu kullanan abiler, bırakmak isteyen kardeşler onlara da şunu söyleyeyim. Yani bir mucize gelip sizi bulmayacak. Bir mucizeyle siz bunu bırakmayacaksınız. Ben 3 sene boyunca her yerde tedavi olmaya çalıştım. İstedim. Bırakmayı gerçekten istedim. Şunu da söyleyeyim. Bu illeti bırakmak istemeyen bir insana kralı gelse onu bıraktıramaz. Asla ve asla bıraktıramaz. Niye? İstemiyor çünkü. Bırakmayı istemiyor. Onun zararlarını görmemiş. Bu zamana kadar hala uyuyor, uykuda, hala güzelliklerini düşünüyor. İçeceğim diyor, mutlu olacağım diyor. İçtikten sonra onun beynine verdiği kaç hücreyi öldürdüğünü, kaç hücreyi tekrar canlanamayacak şekilde hücresini öldürdüğünün farkında değil. Bilmiyor. Hakikatini bilmiyor bu işin, içeriğini bilmiyor. Sen bırakmak istediğin zaman araştırıyorsun. Araştırdıkça daha da bir şeylerin farkına varıyorsun. Farkına vardıkça diyorsun evet ben bunu bırakmam lazım. Ama nasıl bırakmam lazım? Doğru bir yöntemle mi? Ben bu zamana kadar birçok yerde rehabilitasyon olsun, örnek veriyorum, psikotedaviler olsun, psikolog yönetimiyle olsun. Bazı tedaviler aldım. Kimyasal ilaçlarla tedaviler görmeye başladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zehirle tedavi edilmez. Zehirle tedavi etmeye çalışırsan ortaya daha büyük bir felaket çıkarırsın. Yaklaşık yine 2 sene önce işte hayatımın tam dönüm noktası. Ya sizin videolarla karşılaşıyorum. Birileri el uzatmaya başlıyor falan. Artık işin çıkmaza girdiğim dediğim anda herkesten istemiştim ya. Dedim bu sefer de Allah'tan isteyeyim. Ne olacak ki dedim. Her şeye gücü yeten o. Belki dedim verir. 2 sene önce bir şirket yönetim kurulu başkanıyla tanıştık. Allah ondan razı olsun. Maddeye yönelik gıda takviyeleri çıkardıklarını söylediler. Bitkisel olan, ekstratlar olan. Annem de eş dost vasıtasıyla tanışıyor falan. Kamplar olmaya başladı. Ben de bu gıda takviyelerini kullanıyorum. O kadar iyiyim ki anlatamam. Bir yandan Mehmet abinin videoları, bir yandan gıda takviyeleri. Kafanızda daha iyi oturması için şöyle izah edeyim. Şimdi bir kuş düşünelim. Bir kuş tek kanadıyla uçabilir mi? Uçamaz. Anında yere çarpılır. Ama bir kuşun kanadına iman hakikatlerini, maneviyatı, olması gereken bu İslamiyet'i koyduğun zaman, bu dersleri koyduğun zaman tek kanadı sağlam olur. Bastığı yer sağlam olur. Bir kanadına da fiziksel olarak kendisini toplamak için, ölen beyin hücrelerinin tekrar yerine gelmesi için, semptomlarının, nöronlarının tekrar düzelmesi için, eskisi gibi bireyin sağlıklı bir düşünebilir hale gelmesi için doğru şekilde kullanılacak olan vücudundan kaybetmiş olduğu vitaminleri, mineralleri alması için gıda takviyelerini kullanması gerekir. Velhasıl kelam ben bir yandan bu gıda takviyelerini kullanıyorum. Bir yandan Hayalhanem'in videolarını izliyorum. Uçtum abi, uçtum. Artık insanlar diyordu ki sen diyordu delirmişsin diyorlardı bana. Niye delirmişim oğlum, ne olmuş diyordum. Oğlum sen de meczup olmuşsun diyorlar. Bakıyorum araştırıyorum, meczup ne, Allah delisi demek falan. Ya dedim, durdum bunlara dedim ki oğlum dedim önceden dedim müptezel diyordunuz, uyuşturucunun delisi diyordunuz. O da sizin hakkınız, şimdi Allah'ın delisi deyin dedim. Ben böyle deli olmaktan memnunum dedim. Mehmet abi de diyor ya paranın delisi var, futbolun delisi var. Bir de Allah'ın delisi var desinler diyor. Bir baktım abi öyle dedikleri zaman daha da mutlu oldum. Neden biliyor musun? Bir şeyler başardığımı çevremdeki insanların ağzıyla öğrenince daha mutlu oluyor insan. Kardeş diyorsun hemen bak Allah kitap şöyle böyle, tabii adama bir ilk soğuk geliyor. Adam lan maddenin içinde, adam bir duman çekiyor, farklı boyutlara gidiyor. Mars'ta, Jüpiter'de geziyor. Hemen Allah'tan kitaptan girsen adam soğur. Yavaş yavaş zaten senin hal ve hareketlerinden bakıyor. Ya diyor seni değiştiren ne oldu? Sen niye böyle değiştin? Valla kardeş ben diyorum hakikati buldum, ben değiştim. Bulmak istersen yol orada diyorsun. Bu sefer o sana sormaya başlıyor. Daha tatlı, daha güzel bir hal alıyor. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? Ben sadece önceden videoları izliyordum ve telefonda abilerle irtibattaydık. Allah razı olsun. Gerçek bir dost gibi, gerçek bir arkadaş gibi gecede gündüzde arıyorlardı, ilgileniyorlardı. Okumaları yaptığımı, nasıl gidiyor videolar atıyorlardı. Yaklaşık ben 1 aydır Ankara'dayım. Sırf işte Hayalhanem için geldim. Burada iman hakikatlerini daha çok alayım. Daha çok istifade edebileyim, yararlanabileyim diye. Abi benim söyleyeceğim kısa ve özlü şey ne olur biliyor musun? Videoları izlemekle gerçekten bir yere kadar gelinir. Ama ben diğer abi kardeşlerimin buraya gelip bu gerçek atmosfere girmelerini isterim yani. Gerçekten videodakilerin diyorsun lan diyorsun adamlar ne biçim hizmet ediyor. Lan adamlar geceli gündüzlü çalışıyor, anlatıyorlar filan. Gelip görsünler ya. Yerinde sizin çayınızı kahvesini bir içsinler. Buradaki o sohbete, muhabbete gerçekten bir dahil olmalarını isterim. Hayalhanem tek benim değil, çoğu insanın, bu Müslüman olsun olmasın, hayatının değişmesine vesile olan büyük bir hizmet. Rabbim Mehmet Yıldız'dan, sizlerden, Hayalhanem ekibinden, hepinizden ebediyen razı olsun. Çünkü şöyle düşün abi, bunu da izah edeyim. Şimdi tıbbın en başarısız olduğu nokta neresiymiş biliyor musun abi? Psikoloji. Psikolojide tıp çok başarısızmış. Şimdi insanoğlu abi göz ameliyatı yapıyor. Benim kalbimi söküp senin kalbine takabiliyor.
Deri estetik cerrahi yapıyor. Saç çıkmayan yere saç çıkartabiliyor. Ama bir deliği iyileştiremiyor. Bir madde bağımlısını iyileştiremiyor. Niye? Ruh işte. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor ya. İşte ben hayalhanemde onu fark ettim. Hayalhanemde kendi ruhumun, kendi kabiliyetlerimin, kendimin farkına vardım ya. Nasıl bir insan olduğumu, neden en şerefli mahlukat olarak Allah Azze ve Celle'nin bizi yarattığını ben burada anladım abi. Burada anladım. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.